Yiyerek neslini tükettiğimiz hayvanlar. İnsanlar lezzetli görünen şeylere karşı kendilerini kontrol altına almakta zorlanabilirler. Sonunun geleceğini düşünmeden habire tüketirler. Nesli tükenme konusu çok farklı nedenlere dayansa da bazen modern insanın doyumsuz iştahı ile direkt bağlantılı olabiliyor. Düşüncesizce avlayarak yok ettiğimiz hayvanlardan birkaçına listemize yer verdik. Dodo kuşu, Rapus cuculactus. Bu uçamayan, yerde yuva yapan kuşlar bir zamanlar Hint okyanusundaki Mauritius adasında bol miktarda bulunuyordu. Hindilerden daha büyük olan dodoların ağırlığı yaklaşık 23 kilograma kadar ulaşmaktaydı. Adada hiçbir doğal yırtıcı hayvanın bulunmadığından türleri hiçbir zaman tehlikeye girmedi. Ta ki 1507'li yıllarda Portekizli denizciler tarafından ada keşfedilene kadar. Bu ve sonraki denizciler kolay ve besleyici bir av olarak gördükleri dodo kuşlarının popülasyonunu hızla yok ettiler. Ardından maymunların, domuzların ve farelerin insan eliyle adaya gelmesiyle dodo kuşlarının savunmasız yumurtalarıyla ziyafet çekerken popülasyonu zayıflayan dodolar için bir felaket oldu. Son dodo kuşu 1681'de öldürüldü. Ne yazık ki çok az bilimsel açıklama ve müze örneği bulunmaktadır. Steller deniz ineği Hydrodamallus gigas. 1741 yılında Alman doğa bilimci George W. Steller tarafından keşfedilen Steller deniz inekleri bir zamanlar Bering Denizi'ndeki Komodor adalarının kıyıya yakın bölgelerinde yaşıyordu. Günümüzün deniz ayısı ve dugonglarından daha büyük olan Steller'in deniz inekleri 9-10 metre uzunluğa ve yaklaşık 10 ton ağırlığa ulaşmaktaydı. Bu devasa uysal hayvanlar kıyı sularının yüzeyinde yüzüyordu. Ancak ne yazık ki suya dalma yetenekleri çok azdı. Bu da onları uzun deniz yolculuklarında et kaynağı olarak gören Rus fok avcılarının zıpkınları için kolay hedef haline getiriyordu. İlk keşfedilmelerinin üzerinden 30 yıldan az bir süre sonra 1768'de yok edildiler. Bugün korunmuş bir örneği maalesef mevcut değildir. Yolcu güvercini Ectopistes migratorius. Bir zamanlar gökyüzünü günlerce karartan devasa göçmen sürüleriyle ünlü yolcu güvercini 1900'lerin başından nesli tükenene kadar insanlar tarafından avlandı. Sürü halinde yaşayan kuşların milyarlarcası bir zamanlar Kuzeydoğu Amerika'da yaşıyordu. Amerikalı yerleşimciler batıya doğru ilerledikçe etleri için yılda milyonlarca yolcu güvercini yakalanıyor ve şehir pazarlarında satılmak üzere vagonlarla taşınıyordu. Avcılar sıklıkla yuvalama alanlarına baskın düzenleyerek tek bir üreme mevsiminde kolonilerin tamamını yok ettiler. 1870'ten itibaren türlerin azalması hızla arttı ve kuşları esaret altında çiftliklerde yetiştirmek için bazı başarısız girişimlerde bulunuldu. Bilinen son yolcu güvercini Marta, 1 Eylül 1914'te Ohio'daki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde öldü. Avrasya yaban öküzü Bos primigenius primigenius. Modern sığırların atalarından biri olan Avrasya yaban öküzü bir zamanlar Avrupa, Sibirya ve Orta Asya bozkırlarında yaşayan büyük yabani bir öküzdü. Omuzları 1,8 metre yüksekliğinde ve öne doğru kıvrık boynuzları olan Avrasya yaban öküzleri saldırgan mizaçlarıyla biliniyordu. Antik Roma arenalarında spor için dövüştürülüyorlardı. Av hayvanı olarak Avrasya yaban öküzü aşırı derecede avlandı ve yayılış alanları boyunca pek çok bölgede yerel olarak nesli yavaş yavaş tükendi. 13. yüzyıla gelindiğinde sayıları o kadar azalmıştı ki onları avlama hakkı Doğu Avrupa'daki soylular ve kraliyet aileleriyle sınırlıydı. 1564'te av bekçileri kraliyet araştırmasında yalnızca 38 hayvanı kaydetti ve bilinen son Avrasya yaban öküzü olan dişi 1627'de Polonya'da doğal nedenlerden öldü. Büyük avuk Pinguinus impennis. Büyük avuk Kuzey Atlantik'teki kayalık adalarda St. Kilda, Faroe Adaları, İzlanda ve Newfoundland açıklarındaki Fank Adası'nda koloniler halinde yaşayan ve uçamayan bir deniz kuşuydu. Kuşlar yaklaşık 75 santim uzunluğundaydı ve su altında yüzmek için kullanılan kısa kanatları vardı. Tamamen savunmasız olan büyük avuklar özellikle 1800'lerin başlarında açgözlü avcılar tarafından yiyecek ve yem için öldürüldü. Bilinen son büyük avuk kuşları Haziran 1844'te İzlanda'nın Eldey adasında müze koleksiyonu için öldürüldü. Yünlü mamut Mammutus primigenius. Sibirya'da bulunan çok sayıda iyi korunmuş donmuş mamut cesetleri sayesinde yünlü mamut tüm mamut türleri arasında en bilinendir. Bu devasa hayvanların nesli yaklaşık 7500 yıl önce son buzul çağının bitiminden sonra tükendi.
Her ne kadar iklim değişikliği onların yok oluşunda kesinlikle önemli bir rol oynamış olsa da son araştırmalar insanların da onların yok oluşunda itici bir güç ya da en azından nihai neden olabileceğini öne sürüyor. Aşırı avlanma ve ısınan iklimin getirdiği stres ölümcül bir bileşimdir. Ve öyle görünüyor ki kudretli mamut bile değişen bir dünyada insanın iştahına dayanamamış. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.